Bekir abi sen burada yoksun. Biz şu anda gitmek üzereyiz. Jakarta'da havalimanındayız. Abi Allah senden razı olsun. Şu an Jakarta havalimanındayız. Sen burada yoksun. Odi bizi bırakmaya geldi. Gerçekten süreci çok profesyonelce yönettin. Ve aynı zamanda abiliklerini de gördük. İnşallah Türkiye'ye geldiğimiz zaman Odi seni de, Bekir abimi de, herkesi de beklerim misafirliğe. Bizim hayatımıza dokundu. Nice insanların hayatına da dokunsun inşallah. Teşekkür ederim abi ya. Teşekkür ederim Odi. Sana da teşekkür ederim. Happy. İnşallah happy abi ya. İnşallah. Happy var. Yeni yıla inşallah çok mutlu gireceğiz. Allah herkesten razı olsun. Odi senden de Allah razı olsun. Tamam. Sen de az çilemizi çekmedin. Bekir abi de az çilemizi çekmedi. Yani her şey güzel gitti ya. İyisiyle, kötüsüyle, yani kötüsüyle dediğim sıkıntılar dahi iyi geldi. Çünkü güzel bir yolda, mutluluk yolunda her şey bir bak. Sıkıntılar bile insana güzellik gibi gelir ya. Sorun yok. Bekir abim Allah'a emanetsin. Tamam Yuma hadi ya. Okey abi bye bye görüşürüz Allah'a abi. emanet, görüşürüz. Evet, Odim geldik havalimanına. Önce beni Bekir kardeşim sen karşıladın. Sana çok teşekkür ederim. Beni burada Süryani çok güzel bir düğün, çok güzel bir organizasyon. Beni çok mutlu etti. Benim beklemediğim her şeyin en güzelini yaptı. Ona teşekkür ederim. Rica ederim. Thank you very much. Seni çok Allah seviyorum. Sağ ol. Evet, burada Bekir kardeşime de Allah razı olsun. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her zaman yanımda oldu. Benimle beraber bütün bu işlemleri yaptı. İşlemleri yaparken de benimle beraber mücadele etti. Ona çok teşekkür ederim. Çok güzel bir kardeşimiz. Arkadaşlar çok güvenebilirsiniz. Bekir demek Türkiye demek. Türkiye demek Endonezya demek. Ve Bekir kardeşimle yaklaşık 3 yıldır beraber konuşuyorduk. Bundan sonra bir ömür boyu onunla beraber arkadaşlığımızın ölünceye kadar devam etmesini ve ona da çok teşekkür ederim. Gerçekten çok ilgilendi. Çok iyi bir arkadaş. Onun verdiği mücadele, onun verdiği imkanlar, onun verdiği her şey için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Allah da onu da mutlu etsin. Bizim mutluluğumuz önce Allah, sonra Süryani, sonra ben ve Bekir kardeşim. Bekir kardeşim varken sıkıntı yok. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Görüşürüz. Odi seni çok seviyorum. Sen harika bir insansın. Bekir babayı da çok seviyorum. Arkadaşlar ne olursa olsun Endonezya demek Bekir Önal demek. Bye bye abi. Assalamualaikum. Bye bye. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Okey. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Bay bay. Selamünaleyküm. Artık bu yolculuğun da sonuna geldik. Elhamdülillah evlendik hayırlısıyla. Şimdi bugün akşam dönüşümüz var. Bize YouTube'dan yazan bütün arkadaşlara Allah razı olsun. Güzel dilekleri var. Çok insan yazmış. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalıştım. İyi dilekleri de bulan, dua eden herkesten Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Elhamdülillah bu Bekir de burada elinden geldiği kadar yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum ona da. Bütün işlerimizi sonuna kadar halletti. Hatta son zamanda ufak bir sorun yaşıyorduk az kalsın. Çok şükür onu da çözdü. Vize noktasında. Bütün işlerimiz halloldu ya çok şükür. Dönüyoruz vatanımıza. Özledik. Nikahımızı kıydık. Mutluyuz. Bugün akşam uçağımız var. Bize destek olan, mesaj yazan bütün herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok mesajlar yazmışlar. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yazamadığıma, cevap veremediğime kusura bakmasın. Hepsini kalben onlara teşekkür ediyorum. Bekir'e de teşekkür ediyorum. Sonuna kadar yanımızdaydı. Hatta son zamanda işimizde biraz sıkıntı yaşadık. Bir stres yaşadık ama çok şükür Bekir onu da halletti. Bu kadar yani çok şükür. Bütün evlenecek arkadaşlara da yani cesaretli olsunlar, korkmasınlar. Eğer bir eş adayı varsa, onunla güzel anlaştıysa Bekir'den yardım istesin.
ve mutluluğu için bir yola çıksınlar, korkmasınlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ettim tekrar hepinize. Güzel Endonezya abi ya. Endonezya güzel. Yani kalabalık şehir. Bazı yerleri bize göre biraz tuhaf yemekleri. Ama onu da açtık. Hele son zamanlarda evde kaldığımızda kendi yemeğimizi kendimiz yaptık. Sorun yaşamadık. Ama netice olarak Endonezya halkı güler yüzlü. Yani şunu gördüm. Türkiye'de insanlar mutlu olmayı bilmiyor. Her şey elimizde var. İmkan var. Ama hep şikayet ettiğimizden kendi kendimize mutsuzluk yaratıyoruz. Endonezya'da az imkanla insanlar çok mutlular. Yani bu bizim tam tersi. Türkiye'deki tam tersi. İnsanlar sakin. Türkiye'de herkes hızlı. Hızlı yaşıyor. Zaman hızlı akıyor. Ya buradakinden biraz ders aldık. Kendi hayatımıza inşallah tatbik edebiliriz. Bizi agresif insanlarız Türk milleti olarak. İnşallah kendimizi dizginleyebiliriz. İmkanı olan evlenmek istemeyen gezmeye Endonezya'ya gelsin. Endonezya sakin bir yer, insanlar güler yüzlü. Güzel bir ülke. En azından gezmeye gelsinler, görsünler. Ve bütün Türk halkına diyorum ya, birikimlerinizi evet yapacaksınız ama kendinizi de dışarıya, dış memleketlere görün. İnsanları kendinizi hayatınızda kıyaslayın. Muhakkak hayatınızın güzel olduğunu, değerli olduğunu göreceksiniz. Sadece biz kendi kabuğumuzdan çıkmadığımız için kendi hanemizin ne kadar mutlu olduğumuzu fark edemiyoruz dışarı çıkmadan. Tamam. Diyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Çok seviyorum herkesi. Odi sana da Tamam çok abi, teşekkür teşekkür ederim. ederim abi ya. Sana da İnşallah çocuk var, Bekir, gidiyor sana- Endonezya. 3 tane çocuk var. İnşallah 4. de Allah'ın nasip eder. olur. İnşallah abi ya. Allah'a emanet. Yani, görüşürüz abi ya. Seni seviyorum. Ben de seni. Bekir, Bak görüşürüz. ya bu. Banyak ya, dah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bay bay abi ya. Evet, izlediniz, gördünüz, duygusal anları da şahit oldunuz. Yolcu ettiklerimiz Mustafa abi, İbrahim abi, sonrasında değerli kardeşim, Ömer kardeşim, Kubilay kardeşim, yolları bahtları açık olsun. Allah onları mutluluklarıyla, mutluluk onlarla olsun diyelim. Çok fazla sorulan sorular var. Özellikle de Bekir kardeşim bu evlilik işlemleri nasıl oluyor, nasıl yapıyorlar, ne ediyorlar, işte evlilik öncesi işlemler nelerdir, evlilik sonrası işlemler nelerdir diye çok sorulan sorular var. Bunlardan öncelikle dediğim gibi hani videolarda da hemen hemen her ay düzenli olarak bilgi veriyorum. Eş adayınızla konuşun. Öncelikle ben kimseye eş adayı bulmuyorum, onu da söyleyeyim size. Yani bana yazmayın. Böyle mesajlara cevap vermiyorum. Kendinize eş adayınızı sosyal medyadan ya da arkadaş çevresi aracılığıyla buluyorsunuz. Evlilik kararı alıyorsunuz. Sonrasında da Bismillah diyor yola çıkıyorsunuz. Tabii bu yola çıkarken öncesinde ve sonrasında neler yaşanıyor onları kısaca anlatacağım. Bu videoda bu şekilde bitsin istiyorum. Kısa, öz ve net olsun. Öncelikle eş adayınıza şunu söyleyin. Deyin ki biz evlilik yapacağız. En yakın evlendirme dairesine git. KUA denilen yere. Benim Türk erkek arkadaşım var. Biz evleneceğiz. Gerekli evrak ve dokümanlar nelerdir diye güncel bilgiyi edinsin. Neden Bekir bunu yapıyoruz sorusuna cevaben her bölgenin problemli, sıkıntılı, işte meşakkatli diyelim güncel bilgileri olabiliyor. Bazıları annenin kimliğini istemez, bazıları vergi levhanı ister, bazıları işte sigorta bilgilerini ister, bazıları kan eşleşmesi oluyor mu, uyumsuzluk var mı onu istiyor. Bazıları işte kalp rahatsızlığı var mı onu istiyor. Değişik değişik şeyler. Onun için en güzel, en temiz bilgiyi kimden alacaksınız? Eş adayınızı yönlendirerek evlendirme dairesinden alacaksınız. Sonrasında genellikle, bakın parantez içerisinde genellikle evlilik için gerekli belgeler nelerdir? 1. Nüfus kayıt örneği. Yazın abi, yazın, köşeye yazın, unutma. Sen kesin unutacaksın. Notunu al. Ya da yazmıyorsan da durdur videoyu, yavaş yavaş izle. 2. Çok dilli doğum kayıt örneği. Bunların hepsini E-Devlet'ten çıkartabilirsin. 3. Boşanma belgen. Bunu da UYAP'tan çıkartabilirsin. Adliyeden de çıkartabilirsin.
Varsa boşanma belge, yani onu söyleyeyim size. Hiç daha önce evlilik yapıp boşandıysan. 4. En son mezun olduğun okulun diploması. Bu da çok önemli. Bakın bu inanılmaz önemli. Ya bu ne alaka demeyin. Niye bunu istiyorlar demeyin. İstiyorlar abicim. Sonrasında 5. ikametgah belgen. Yaz kaçırma. 6. arka fonu mavi vesikalık fotoğrafın PDF'ini eş adayınıza atın. 7. TC kimliğini PDF, pasaportunu PDF olarak güzelce tarayıcılardan taratıp eş adayınıza gönderin. 8. Anne babanızın kimliklerinin fotoğrafları düzgün bir şekilde gönderin. Anneniz babanız yaşıyorsa şayet. Anneniz babanız öldüyse ölüm belgeleri. Bunları da E-Devlet'ten TC kimliklerine rahmetlilerin girerekten alabilirsiniz. Bunlar genellikle isteniyor. İstenmeyenler de olabiliyor. Bazıları mesela benden istenmedi diyor ama %80 isteniyor. Haberiniz olsun. En önemlisi CNI, yani Endonezya'da bulunan Türk Büyükelçiliğinden alınan izin nikah, yani evlilik izin belgesi. CNI derler buna. Uluslararası piyasada böyle laf geçer. CNI. C-N-I. Böyle en Türkçesi. Bu belgeyi de eğer çok zamanınız varsa Endonezya'da kendiniz de alabilirsiniz. Ama yok, kısıtlı bir zamanınız varsa eşinizle beraber ya da başkasıyla gönderebilirsiniz elçiliğe. Nasıl yapacaksınız? Vekaletname yapacaksınız noterden, Türkiye'den. Onu eşinize düzgün bir şekilde taratıp göndereceksiniz. O da kimliğiyle ya da pasaportuyla gidip Türk Büyükelçiliğinden evrağı teslim alacak. O evrakları aldıktan sonra siz ya da başkası götürdü. Öncesinden randevu yaptınız. Gittiniz. En az 15 iş günü öncesinde evlendirme dairesine rapor vermek zorundasınız. Eskiden öyle değildi. Eskiden gidiyordun, günübirlik evlilik cüzdanını alıyordun. Şimdi artık veri tabanı sistemi olduğundan dolayı eskiden el yazıyla yazıyorlardı. İşte Endonezya olaraktan evlilik cüzdanının içerisine. Türkiye'de de öyle el yazısıyla yazıyorlar. Bilgisayar çıktısı değil yani. Şimdi artık barkodlu, dijital basmalı, inanılmaz gösterişli oldu yani. Dikkat çekici. Bunun nedeni de sahte evliliklerinin önüne geçebilmek ve çok fazla da problemler yaşandığından dolayı bunun önüne geçebilmek. Ama şunu da söyleyeyim. Garanti mi bunu yapacağınız? Garanti değil. Şimdi evlenirken en çok benim başıma gelen, hani ben evlenirken de yanlış anlamayın, hanım da duymasın. Yardımcı olduğum dostlarım kendileri sosyal medyadan buluyorlar, anlaşıyorlar, evlilik kararı alıyorlar. Biz burada en çok yanlarında olurken yaşadığımız sıkıntılar neler? Birincisi aile fertlerinin destek olmayışı. Bu çok önemli bir şey. Aile fertlerinden birilerinin desteği, diğerlerinin köstek oluşu, bu da sıkıntı. Onun için eş adaylarınızla iyi bir şekilde konuşup, anlaşıp, dertlerini, tasalarını öğrenmeniz lazım. Eski eş çok problem oluyor, onu da söyleyeyim size. Adam ayrılmış kadından ya da kadın ayrılmış kocasından 2 metre, 3 metre ileride bir evde yaşıyor. Bunun haberini biz gittiğimizde alıyoruz. Saçma sapan mevzular yani. Neler yaşadık. Onun için acele ettiğimiz de oldu. Düğünü basanlar oldu. Çoğu şeyi kameraya göstermiyoruz. Çoğu şeyi de izletemiyoruz. Kişilerin hakkı, hukuku gereği, yani ailesini mahcup etmemesi için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Genellikle Endonezyalıların bildiği bir şey var. Kardeşim sen bir yabancısın. Sen bir beyazsın, sende para çok. Onun için düğün yapmadan önce kadınla ailesiyle ya da akrabalarıyla ya da erkeğin ailesiyle, akrabalarıyla iyi bir şekilde anlaşmanız lazım. Mesela benimle iletişime geçenler 2 hafta, 3 hafta öncesinden bana haber ediyor. Diyor ki ya abi diyor 3 hafta sonra diyor ben düğün yapacağım. Yardımcı olamam, kusura bakma. Ne zaman tanıdın diyorum. 3 hafta oldu diyor. 3 haftada sonra da düğün yapacağım. Ben yardımcı olmam. Bunu yardımcı olan da cehalet kokusu alırım yani. Çok saçma bir şey. Neden derseniz daha birbirlerini tanımıyorlar. Dili bilmiyorlar.
Birbirlerini tanımıyorlar. Nasıl anlaşacaklar? O da çok önemli. Ben genellikle yaşamış olduğumuz tecrübelerden dolayı 6 ay, minimum 6 ay konuşacak. Sonra 6 ay sonraya düğün tarihi alınacak. Yani tam 1 yıl birbirlerini iyi bir şekilde tanımış olacaklar. Mesela düğün tarihiniz var. Bana en azından şimdi hangi aydayız? Ocak ayından. Ağustos ayından randevu veririm ben. Yani o zamana kadar hiçbir şekilde öncesinde yardımcı olmam. Neden derseniz zaten yeni tanımışsın. Zaten birbirinizi iyi tanıyacaksınız, zamana bırakacaksınız vesaire vesaire. Bu da sizin iyiliğiniz için. Başka bir şey değil yani. Sonrasında akrabaları ya da ailesi seni yabancı olduğundan dolayı yolmaya çalışabilir. Bana en çok sorulan soru ya kaç para gidiyor, ne kadar maliyet oluyor? Bunu ben bilemem. Bunu genellikle ortalama olaraktan söylersek kimisi 5.000 dolar harcıyor, euro harcıyor. Uçak biletleri dahil. Yapanlar var mı? Çok nadir. Bilmiyorum. Yapanlar vardır. Kimisi 10.000 euro harcıyor toplam maliyeti. Kimisi 20.000 harcıyor ama 20.000'i geçeni görmedim. Toplam maliyetler bu şekilde gidiyor. Tabii tekrarında da şunu söylemek gerekir. Özellikle anlaşmanıza bağlı. Özellikle kadının çocuğu varsa, çocuklu olan kadınlar inanılmaz zor bir şekilde Türkiye'ye gidiyor. Meşakkatli oluyor, masraflı oluyor. Onu bütçenize göre ayarlayın. Yarın bir gün ya ben ne yaptım ya tüh falan filan lafı birbirinizin kafanızın etini yemeyin. Ben devamlı söylüyorum. Anlaşarak evlenin. Anlaşma yapın. Evlilik sözleşmesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Evlilik sözleşmesi özellikle ikinci baharını yaşayan kişilere sesleniyorum. Sizin evlenmeden önceki varlıklarınız sizindir ya da onunkidir. Evlendikten sonra alınanlarda paydaş oluyor. Bunun da haberiniz olsun. Yarın bir gün başınız ağrımasın. En çok sıkıntı çekenleri, en çok boşananları listeledim. Kadınları Türkiye'ye çağırıp Türkiye'de nikah yapıp tescil ettirmeyenler. Maalesef öyle. Çoğu kadın boşanıyor ya da kaçıyor. Endonezya'da evli gözükmüyor. Yani bekar gözüküyor kadın. Dul gözüküyor. Sen Türkiye'de evli gözüküyorsun kadınla. Sen boşanmak için uğraşıyorsun. Nasıl bulacaksın? İğneden, samanlıkta iğne aramak gibi bir şey burada. Tabii bunun da özel videolarını çektik. Başımıza gelmeyenler kalmadı. Özellikle de altını çizerek söylüyorum. Lütfen ama lütfen dikkatli olun. Bakın buraya gelen kişiler işte öncesinde izlediğiniz Ömer'di, İbrahim Bey'di, işte Mustafa Bey'di vesaire. Bunların hep bir derdi var. Neydi? Maddi manevi bir köşeye koymuşlar artık. Mutlu olmak istiyorlar. Şimdi o mutluluk gözü kararttığından dolayı bazı şeyleri görmüyorsun. Ya en azından diyorsun çağırayım, biraz da ekonomik köşeye koyayım diyorsun. Kadın geliyor zaten. Ya bu kadın niye geliyor kardeşim? Kendi kız kardeşinden örnek vermen lazım. Şimdi cehalet kokusu alıyorsun bir yandan. Bir yandan da korkuyorum diyorsun, bana yazıyorsun. Sen kız kardeşini Mısır'a ya da vesaireye gönderir misin? Ben gideceğim, erkek arkadaşım orada beni çağırıyor, ben evleneceğim orada dersin, ne dersin? Ne biçim iş la bu dersin. Yani çıksın gelsin adam, konuşalım kimdir neyin nesi dersin. Onun gibi şeyler. Ya böyle demiyorsa da bu kadının sakladığı bir şey vardır. Lütfen dikkatli olun. Bir de 2 yaşında 1 yaşındaki çocuklarını bırakıp da sana geliyorsa bu da sıkıntı baba. Bir de babası bakmıyorsa çocuklara, sen işte 1 yaşındaki çocuğu ya da 2 yaşındaki çocuğu kundakta bırakıp da annesini alıp götürüyorsan senin de işin gücün rast gitmez inşallah diye bedduayı ediyorum. Çünkü bu gibi şeylerle de çok karşılaşıyoruz. Çok mesajlar geliyor. Çocuklar böyle yetim kaldı diyerekten ailenin isyanları da oluyor. Neler neler var sizin bilmediğiniz. Günlük en az 150-200 kişiyle konuşuyoruz. Açıklama kısmında Instagram'dan WhatsApp bilgilerim var ya da YouTube'da açıklama kısmında WhatsApp, Facebook bütün bilgilerim var. Millet derdini anlatıyor. Endonezyalılar yazıyor, Türkler yazıyor. En çok şikayet kadınların neden bırakıp gitmesi. Yani hadi Türk onun
belki de kandırmış olabilir. Bizim Türkleri kandırmıştır. Demiştir ki ya hani annem bakacak, babam bakacak. Öyle bir şey yok halbuki. Yani kadının bırakmış, kaçmış, gitmiş. Dememiş bile ailesine. Neler neler var. Onun için sizden ricam almayın. Başınız belaya girer. O kadın zaten çocuğunu bırakıp kaçtıysa yarın bir gün seni de bırakır kaçar. Ailesine dirseği vuran herkese dirseği vurur. Ben öyle düşünüyorum. Çok fazla problem yaşadık. Çok sıkıntılar yaşadık. Çok badireler atlattık. Geçen mesela bir uçak düştü. O uçağın daha 2 hafta öncesinde bindiğim uçak. Yani hani kişiyi ölümden eceli korur derler. Hani gerçekten de buradan ölenlere Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Çok zor bir şey. O uçağın türbülansa girmesi falan. Allah göstermesin. Tekrar ediyorum. Burada resmi işlemler yapıyoruz. Düğün organizatörlüğü, VIP işlemler yapıyoruz. Kimseye babamızın hayrına yapmıyoruz. Sonuçta kimseyi silah zoruyla da bu işi yapıyoruz. Ya işte hadi bana şu kadar ver de demiyoruz. Tedbirli, disiplinli bir şekilde hareket ediyoruz. VIP korumalığından şoförlüğüne kadar, işte evrak doküman işlemlerine, tercümanlığına kadar bütün pasaportu, vizesi, hiçbir şeye karışmıyor. Adam tatile geliyor zaten. Hiçbir şeye karışmıyor. A'dan Z'ye bütün organizasyonlarını biz yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz tabii. Ama çok 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 seçici olduk artık. İnanılmaz seçici olduk. Dostun düşmanın ne olduğunu çok iyi öğrendik. Ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyoruz dediğim gibi. Hani çok dikkatli olmamız da lazım. Güzel insanlara selam olsun buradan. İyi ki izlediniz, iyi ki varsınız. Güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Allah sizden razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sampacımpa.